Herkese merhaba. Bugün Merhabalar. yeni bir video ile karşınızdayız. Bu sefer kamp kıyafetlerimizi giymedik. Çünkü Bugün kampta değiliz. Farklı Evet. bir yerdeyiz. Burayı da size göstermek istiyoruz. Bugün nereye geldik aşkım? her kampçının bir hayali vardır, karavan hayali. Ve biz bugün Evet, Sydney'de çok büyük bir karavan fuarı var. Buraya geldik. Bu hafta kampa gitmedik. burada istemediğiniz kadar çok karavan seçenekleri var. Hepsini çekmeye çalışacağız, göstermeye çalışacağız. Çok eğlenceli bir yer bence. Çok heyecanlıyız şu anda. Hemen gösterelim ve başlayalım. Yani bu arada kanalımızı beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri videolarımızı açmayı. beğenmeyi unutmayın. İlk defa bunu kameraya karşı yapıyoruz. Evet, hadi bakalım. Heyecanlıyız Fuar bu alanının karavan en için. büyük karavanı. Bir gün karavan yaparsam kesinlikle dışını böyle yaptıracağım. Aşkım bu karavan kaç para biliyor musun? Ne kadar? 532 bin dolar. 353 bin dolar. Şu ana kadar en iyi çekme karavan. Çamaşır makinesi. Nasıl çalıştı hakkında hiçbir fikrim yok ama. Girişte 25 dolar kişi başı bir ücret var. Şimdi ücretimizi ödeyip biletlerimizi alıp giriş yapacağız. Normalde kişi başı 25 dolardı. Evet. Biz dün geldiğimiz için bunu söyledik. Dedik ki biz tekrar geldik. Dedik ki size işte indirim yapacağım dedi. Kişi başı 15 dolar aldı. Evet. 30 dolarla ilk kişi içeriye Evet, girmiş 20 bulunmaktayız. dolar kârdayız şu anda. İlk karavanımızı tanıt bakalım bize. Şimdi ilk karavanımıza girelim. Bu karavanımızın Gezelim. fiyatı ne kadarmış? 170 bin dolar. Buradaki karavan seçeneklerinin çoğunda fiyat bilgisi yer alıyor ama bazılarında yok. Evet. Bu Peki. 170 bin dolarlık bir karavan. Bu USD değil. Avustralya doları. Bunu da belirtelim. Aynen. Avustralya doları sanırım şu an 30'larda. 31-32 dolar Evet, falan. 30 TL, TL şu anda. falan. İçerisi böyle. Burası herhalde çocuksuz Ben aileler böyle için. banyolara bayılıyorum ya. Aynen değil mi? Karavan banyosu gibi değil yani. Kesinlikle bir Evet. ev banyosu. Burada çamaşır makinesi bile var. Depolama seçenekleri. Klozeti. Burada da duş var. Şimdi bizim için en önemli kısma geçiyoruz. Buzdolabı. Çünkü bize en çok gereken şey yiyeceklerimizi depolayacağımız büyük alanlar. Çünkü sürekli yiyoruz. Evet. Bu şekilde bir buzdolabımız var. Bence gayet yeterli. Evet ama bence fiyat biraz yüksek açıkçası. 170 bin dolara çok daha büyük karavanlar var burada. Evet. Biraz fiyat olarak yüksek geldi bana. Birbirinden biraz farklı olan seçeneklere Aynen. bakalım. Çünkü bazıları birbirine çok benziyor. Genelde projeler aynı. Evet. Bu karavan 204 bin dolar. Yani özellik olarak bir bakmak gerekiyor. Tabii ki de yani Yine teknik fiyat özellikleri biraz nasıl? yüksek. Bence gayet güzel. Yine bu çocuksuz aileler için. Bak duş hep aynı. Şeyler aynı. Tuvalet banyo tasarımları genelde aynı. Birbirine benziyor. Evet. Ben şu kapıyı çok gıcık oldum çünkü bak sağlam durmuyor. Bilmiyorum niye bunu yapıyorlar. Genelde de bu malzemeyi kullanıyorlar. TV Şurada bir taksit seçeneği kartı var. Bunu da bir anlatalım istersen. %7 yıllık faiz var. 84 ay. Haftalıkta 660 dolar ödemesi var. 660 dolar haftalık, yine Aynen. yüksek bir miktar Tabii bence. canım. Bir de ilk ödeme %10 depozito ödeyeceğiz. Ondan Evet. sonra 660 dolar ödeyeceğiz. 84 ay yani 7 yıl 7 yıl. yapar. 7 yıl boyunca haftalık 660 dolar, Evet. biraz Ama faiz oranı çok yüksek. değil mi? Evet, faiz oranı düşük tabii ki. Evet. Şimdi farklı bir alternatife geldik. Family One. Amazon. Aileler için. Bunda sanırım fiyat bilgisi yok. Fiyat bilgisini göremedim ama Belki içeride yazıyordur. içeride varmış, evet. 128 bin dolar. Ne kadar? 128 Aa, ne bin kadar dolar. uygun. Demek offroad değil. Şimdi ama şöyle bir sıkıntımız var ki girişte bizi yatak karşılıyor. Bu bizim çok
istediğimiz bir şey değil bence. Açıkçası Evet. ben bunu çok tercih etmezdim. Baksana şey var. Çatı Türkçesi neydi? penceresi. Çatı penceresi var. Evet. Bu olay güzel ama Aynen ilk defa gördüm bunu. yatağın girişte olmasını ben istemezdim açıkçası ve yatak mutfakla çok iç içe. Evet. Yani sürekli insana uyuma isteği gelebilir. Bizim için bu açıkçası çok olası. O yüzden ben bunu istemezdim. Ama mutfağı güzel. Şimdi burada bir de çocuk odamız var. Resmen Evet. oda burası. Kapısı bile var. Şu an ben, Şuradan kapalı. şu an ben kapatamıyorum ama şurada kilitliymiş. O yüzden Evet. kapatamıyorum. Burada çocukların oyuncaklarını koymak için dolaplar, çekmeceler bile var. Burası resmen gerçekten bir oda. 2 tane çocuğunuz varsa Yani burası çok ideal. sanırım çocuklarlar için maksimum böyle yapıyorlar. Bu arada Evet. özellikle de böyle 128 bin dolar. Bu arada bu dolaplar bayağı derin. Evet. Burası da banyomuz. O tuvalet hep aynı. Ben bunu beğendim ya. Çok tatlı bence. Evet evet. Yani Zaten- çocuklarlar için Evet, çocuklu aileler için şöyle ne olsun daha yani. evet. Gayet iyi ama işte dediğim gibi bence tek istemediğimiz olay şu yatak odasının ya da yatak odası bile yok. Direkt yatağın girişte olması. Bunu biz çok tercih etmezdik açıkçası. Yani ayrıca bir yatak odası olması önceki gösterdiğimiz karavandaki gibi daha iyi olurdu. Ama tabii ki bunu daha iyi demeyiz yani. Bizim olsun isteriz. Bu karavan 75 bin dolar. Şu ana kadar baktığımız karavanlar arasında en ucuzu. Bu karavan biraz farklı tasarımı. İki Burada tane plan ayrı, bilgisini de görebiliyorsunuz. Gidiyoruz için. iki tane ayrı yatağı var böyle. Eğer uyurken karınızın yorganı çekmesinden rahatsız oluyorsanız bu karavan tam sizlik. Yani bizlik haliyle. Yine Evet, bu benim daha gıcık rahat olduğum olur. bir oturma düzeni. Bence gayet güzel bu arada ama Yani ben tabii çok herkesin tercih beklentileri, etmiyorum. istekleri Çünkü farklı. böyle hissi veriyor burada. Hani bir ev hissi değil de bir yolculuk yapıyormuşsun gibi. Evet, Hani karşılıklı. o da doğru. Yani burada yemek yiyip kalkacaksın. Gerçi karavanda genelde dışarıda oturuluyor ama Evet. eee, Ama daha rahat oturma yerleri olan karavanlar Evet. var. burada da küçük bir çamaşır makinemiz var. Yani genel olarak düzen aynı. Sol tarafta banyo, duşakabin. Evet. Burada da işte lavabomuz var. Bir tane küçük çamaşır makinemiz var. Kasetli tuvaletimiz var. Burası da böyle. Buzdolabımız. Şu fırınlar çok hoşuma gidiyor. Benim küçük böyle mini fırın. Yani hem Yani ocak karavan için hem de gayet iyi fırın. bence. Evet. Evet. karavanda Mikrodalgamız var, her farklı. şeyimiz var. Yani bu Taksit karavanla da seçeneğine bakalım. 84 ay taksitle alabiliyorsun. Bu karavanın yıllık faizi Faizi biraz daha yüzde- fazla. 8. Aynen %8 faizi var. O 15 bin dolarda şey veriyorsun, depozit veriyorsun. 255 dolar da haftalık ödemesi var bu karavanın. 255 dolar gayet Yani- iyi bence. Bence gayet mantıklı. Karavan hayali olan insanlar için, buralı olan insanlar için 255 dolar haftalık gayet Gayet. makul bir şey. Yani. Öyle. İlginç bir karavan daha. Akıllarda soru işareti. Niye böyle bir şey var? Şimdi yine bir çekme karavanı geziyoruz ama bu karavanın 2 tane girişi var. Ben çocuk odası tarafından giriş yapıyorum. Burada oturma alanı ve televizyonumuz var. Çocuk yataklarımız var. Burada 3 tane yatak var. 3 Aynen. tane çocuğunuz varsa çok ideal yani. Çok mantıklı değil mi? Evet. Kesinlikle bu çok güzel. Şimdi bizim bahsettiğimiz olay buydu. Banyo ve çocuk odası ayrı. Yani yatak odasından banyoya gitmek için çocuk odasından geçmiyorsunuz. Biz bunu önemserdik açıkçası. Bu bizim için iyi olurdu. Burası yine mutfak, oturma alanı. Zaten genelde hep aynı tasarımlar, malzemeleri aynı. Büyüklükler de genelde aynı. Burada ocak yok, fark ettin mi? Ocak yok. Ocak dışarıda mı? Dışarıdadır büyük ihtimal. Diğer Ocak giriş dışarıda kapısı da olabilir. burası. Bir giriş kapısı ana yatak odasından var. Diğer giriş kapısı da çocukların yatak odasından var. Bence gayet mantıklı. Bence de Ama olmasa da olur ama
Bu Olursa da karavanın güzel. fiyatı ne kadardır sence? Bence bu 200'e yakındır. Daha fazla. 240. 240. Biraz fazla Evet. yüksek geldi bana. Çok fazla marka var. Hepsinde de farklı farklı seçenekler olduğu için hepsini gezmek imkansız. Şimdi motorhome'lara doğru gidiyoruz. Alkovenli karavanlar beni daha çok heyecanlandırıyor. Beni de. Ama tabii Tabii. biraz fiyat farkı oluyor. Evet. Ya bizim bir hayalimiz var. Karavanda bir dönem tam zamanlı olarak yaşamak. Yani Kesinlikle. özellikle burada oturum aldığımız zaman karavanda Avustralya turu yapmak istiyoruz. En aşağı bir yıl. Avustralya'nın her yerini gezmek istiyoruz. Bakalım. Bir farklı karavan türü de bunlar. Pick-up'ın üstüne yapılmış karavan türleri. Bunun fiyatı 160 bin dolar. 4x4 bir araba. Büyük bir alkoveni var. Sun Camper'mış isminde. Bu şekilde sürücü kabininin alt kotta kalıyor. Üstünde de yatak var. Şuradan girebiliyorsunuz sanırım. Evet. Burada da işte şunlar kapanıyor büyük ihtimal. Burada yatağa çıkmak için. Evet. Burada da çok güzel bir yemek masası, yemek grubu. Burası çok güzel hem de Aynen. ışıklandırması falan da güzelmiş. Evet, ışıklandırması çok güzel yapmışlar. Bak bir sürü depolama alanı. Burada küçük mutfak var. Evye burada. Ocak da burada. Duşumuz ve tuvaletimiz burada. Üst üste yine. Evet. Bence gayet hoş. Bence de. 160 bin dolar. Offroad tarzı şeyleri seviyorsanız kesinlikle düşünülebilir, değerlendirilebilir bir Seçenek. karavan türü, seçenek. Burada yağdanlığı bile var. Yine mini buzdolabı. Ocak. Mikrodalga. Evyemiz. Bunda bizim favorimiz bence oturma alanı olduğu. Hem çok ışıklandırması çok iyi hem de koltukları çok rahat gözüküyor. Gerçekten de rahat. Ve etrafının cam olması zaten bizim en çok istediğimiz şeylerden birisi. Oturduğumuz yerden de bu şekilde gözüküyor. Bu karavan satılmış. 183 bin dolar. İçerisi biraz kalabalık, biraz ses oluyor. Evet, burası müthiş kalabalık. Yatak üstte. Bu aşağı doğru iniyor. Yatak oluyor. Yani şöyle durduğumda yani değmiyor gibi bir şey. Şöyle 1.80 boyum var benim. Şu an Gayet iyi. gayet iyi, yani düz Alandan yürüyebiliyorum. tasarruf. Bu şekilde. Burası gayet hoş. Çamaşır makinesi var. El yıkama alanı, kasetli tuvalet, duşakabin. Yani bence gayet hoş. Bu karavan yine satılmış bir karavan. 353 bin dolar bu karavanda. Yine girişte sürücü kabininin üstünde yatak var. Bu zaten herhalde bu modellerde fix. Hepsine genel olarak bulunuyor. Bunlar alkoven karavan diye geçiyor. O kısım alkoven kısmı. Öyle, doğrudur. Şimdi burada bir yemek alanımız var. Bu koltuk bence iyi ama yine bu bir sürücü koltuğu gibi bir koltuk. Rahat bir koltuk aslında. Ama biz bunu tercih eder miydik? Kendimiz bir karavan yaptırsaydık gerçek ev koltuğuna yakın bir koltuk tercih edebilirdik. Ama dediğim gibi bu gerçekten aslında rahat. Yani misafirleriniz geliyorsa ya da çoklu olarak seyahat ediyorsanız bu mantıklı olabilir. Buzdolabımız, mutfağımız, bir televizyonumuz var mutfakta. Burada şişelik bile var. Orası
Şarap şişeleri için sanırım. Şarap Aynen, şarap dolabı olabilir. Oo, ilk defa gördük böyle bir Evet. şey. Ve duşumuz var. Önceki karavanlara benzer ama büyük. Geniş bir alan. Burası banyomuz. Banyomuz bence gayet güzel bir tasarım var. Klozet. Burada çamaşır makinesini Çamaşır makinesi dışarıdaydı. nereye koydular diyecektim. Dışarıdaymış. Evet. Onu görmemişim. Ayrıca bu tarafta yine uzatma, yani seyahat halindeyken bu yatak şuraya kadar geliyor, kapanıyor. Şurası karavanın uzatma alanı. Gayet mantıklı. Devam ediyoruz. Biz Aynen. dün gelmemişçesine bugün de yine çok heyecanlıyız. Aynen, sanki ilk defa görüyoruz gibi. Yani hepsi sıfır. Hepsinin farklı tasarımları var. Renkleri farklı. Her şey, ya çok fazla seçenek var ve hepsine bakarken kayboluyorsunuz. Sıra bize geldi. Heyecanlıyız Fuar bu alanının karavan en için. büyük karavanı. Burası bir alkoven kısmı. Yine yatak. Yine bizim Bu bahsettiğimiz alanda gibi. buradan şu köşeye kadar alan, yani şu kısım dışarıya doğru açılmış. Yani bu seyahat halindeyken bu kısım buraya kadar uzanıyor. Şu şekilde Yani burada büyük bir platform yürüyüş alanı oluşmuş. Bayağı büyük bir bathroom var. Banyo alanı var. Burası duşakabin. Şöyle güzelmiş. arka tarafta, burası da tuvalet. Bence gayet yeterli. Evet, içeride Büyüklükte. aynası bile var. Evet, evet. Burası da yine açılan bir alan var burada. Yatak alanı. Bu yatak odası çok güzel Yani- ama. Yatak odası gerçekten çok güzel. Büyük Bakın. bir televizyon var. Resmen bir yatak Yani odası ve şu kısım TV ünitesi. bence gayet güzel tasarlamışlar ama diğer kısımları bence Bir alan verimli kaybı. kullanmamışlar. Evet, kesinlikle. En çok sevdiğim sistem böyle. Belki bir gün bu karavanlardan birini kiralarız birkaç günlüğüne ve deneyimleme şansımız olur. Siz olsaydınız hangisini kiralardınız? Bize Yorumlarda buluşalım. yorumlarda söyleyin. Bunu demeyin. Bunu kiralayamayız. Bu en yüksek fiyatlı karavan. Biraz daha uygun seçeneklere bakabiliriz. Şimdi daha da boyutu daha da küçültüyoruz. Bu tarz karavanlar. Bunlar normal bizim bildiğimiz küçük vanlar. Bakalım bunun içerisi nasılmış. Çadırda mı kalıyoruz, karavanda mı kalıyoruz? Tam ikisinin arasında bir şey bu. Bayağı da yükseltmişler. Yatak bu tarafta. Mutfak bu tarafta. Bence gayet kullanışlı. Yani hafta sonu kampları için özellikle Aa, bence gayet bu kullanışlı koltuğu yani. ilk defa görüyoruz. Öncekiler hep deri koltuklardı. Sanırım onu şeyden dolayı yapıyorlar. Daha kolay temizlenilebilir. Deri koltuk. Burada da şey yapmışlar. Bagaj kapağının etrafına tente geçmişler. Tente yapmışlar. Buraya tabii masa konulabilir. Tuvaletine buraya koyabilirsin. Bence gayet kullanışlı. Bunun fiyatı neymiş hemen bakayım. Bunun fiyatı 118.000 dolar. Tabii şöyle düşünmek gerekiyor. Araba büyük ihtimal sıfır. Yani araba zaten bir 60-70 bin dolardır. Bir o kadar da aşağı yukarı şey var. Karavan yapım ücreti var. Tabii. Bir de bu karavanların şöyle bir olayı var. Mutfağı buraya koyuyorlar bazılarında. Yani içeride de mutfak var. Dış duş aynı şekilde burada da var. Bazıları burayı işte hem elbise kabini gibi kullanıyor hem de mutfak olarak kullanıyor. Yani bu da gayet mantıklı. Bence de çok mantıklıymış. Depolama olarak bayağı da geniş. Bir bu karavana bak, bir de şuna baksana. Yani bununla başlanıp zamanla buna geçilebilir diye Evet, düşünüyorum. evet. Bunlar çok tatlı Ben gözükmüyor mu? bunlara da okeyim. Bunlar çok tatlı gözüküyor. Bunlar çok tatlı gözüküyor. Yani kullanışlık ne bilmiyorum ama çok küçükler. Yani
760 kilo. 760 kilo. Yani çekmek için nasıl bir araca ihtiyacımız Ki var? bundan daha küçüğü var. Yani bu 610 kilo, bu 760 kilo. Şunun Çok canım. fiyatı 46.000 dolar. Yani Çok iyi fiyatmış. evet kesinlikle. Aa, bu çok tatlıymış. Şöyle bir karavan. Camlarına Bu baksana. aynı zamanda yatak oluyor. Herhalde yatak nasıl oluyor? Bu aşağıya iner. İniyordur büyük ihtimal. Kapanıyordur. Bu taraf komple yatak oluyordur büyük ihtimal. Yani gayet hoş. Şu tarafta da şey var. Baksana. Duş. Klozet ve lavabo üst üste burada. Mutfağa bakalım. Burası da mutfak. Mini buzdolabı. Lavabo. Evyemiz. Bu nedir? Ocak. Elektrikli ocak. Ocağımız. Şurası hatta kendinden şeyli. Gayet yeterli. Kullanışlı bir şey mi açıkçası? Bence çok değildir. bilemiyorum. Ya zaten böyle bir karavanda içeride yemek yapmazsın. Dışarıda yemek yaparsın. Yani dışarıda oturur kalkarsın. Evet. Ama bence gayet yeterli. Ben burayı çok sevdim. Bu camper vanımız 33.000 dolar. Bunu da gezelim hemen. Burada karşılıklı bir oturma alanımız var. Buradaki oturma alanı daha küçük az öncekine göre. Ama burada da bir tane daha oturma alanımız var. Bu nasıl yatak oluyor ki? Çok koltuklu. Yani bu masa kapatılıyor mu artık? Aynen kapatılıyor galiba. Şöyle Aşağıya mı yatak iniyor? oluyor. Yani şurası yatak oluyor. Hı hı. Bir de ayrıca insanlar dik durabilmesi için buraya böyle şey yapmışlar. Uzatmışlar. Evet. Yani bu yatak ne kadar rahat olur bilemiyorum ama zaten çok da konfor aramıyoruz Evet. kamplarımızda. Yani önceliğimiz konfor olmuyor. Burada evyemiz, ocağımız, elektrikli ocağımız, mini buzdolabı. Baksana küçücük yemek şeyi bile var, masası bile var. Yani buna ihtiyaç var mı zaten bu varken onu bilmiyorum ama eğer ki kalabalık geliyorsanız kullanabilirsiniz yani. Evet. Ama az önceki daha mı mantıklıydı? Tartışılır. Bu Burada karavana elbise dolabımız var. haftalık 106 dolar ödeyerek sahip olabiliyorsun. Büyük ihtimal Aslında- 84 aydır. Yani 7 yıldır. Askılı elbise dolabı var. Bunu daha önce görmedik galiba. Yani diğerlerinde bile yoktu bu. Yani bunda şöyle bir sıkıntı var. Uzun süreli bir yere gidemezsiniz. Özellikle buzdolabı çok küçük. Tabii ki de. Depolaması az. Ama 38.000 dolar. 38.000 dolar. Fiyatı çok iyi. Bir gün karavan yaparsam kesinlikle dışını böyle yaptıracağım. Burada Şişelikler. çok güzel bir raf sistemi, çok güzel bir mutfak sistemi. Şurası ocak. Hatta şurada Yemek masası var. Daha ne masası olsun? bile var yani. Bildiğimiz evde ada mutfak şurası. Burada ayrı bir sistem var. Büyük ihtimal bu da barbekü için bir alan. Buzdolabı var şurada. Buzdolabı var dışarıda. Yani Bu gerçekten çok içerideki iyi. mutfak komple dışarıda. Büyük ihtimal içeride de vardır. Hadi şimdi içeri girelim. İçeride 2 tane Üç çocuk tane var. çocuk yatağı Aynen, var. sürekli oyun oynuyorlar. Bakalım içeride nasıl. Çocuklar için çok eğlenceli değil mi? Allah! Bakın burada görseli var zaten. 3 tane çocuk yatağı var. Allah! Çocuklardan birisi yatmış. Yani Burası banyosu. diğeriyle Güzelmiş. aynı. 2 tane çocuk şurada oyun oynuyor. Çoktan benimsemişler bile. Bence bu tezgah yüksekliği böyle olmalı. Bazı karavanlarda çok alçak oluyor ve konum açısından bence birazcık zorluk yaratabilir. Şu çocuk yatakları çok güzel ama. Şurada bir oturma alanımız var. Burada masa yok. Bu eksiklik olabilir ya da herhangi bir yerden masa çıkıyor mu bilemiyorum. Çıkmıyor galiba. Bir eksiklik olabilir ama dışarıda yemek yeniyorsa bu çok da göz önünde tutulmamış da olabilir. Aşkım bu bence şu ana kadar en iyi çekme karavan. Fiyatı da uygun. Fiyatı da uygun. 67.000 dolar. Offroad ve dışı muazzam. Yani Ama bunların bu hepsi de bir marka ağırlık gerçekten değil mi dışını ya? muazzam yapmış. Aşkım. Bunların hepsi de bir ağırlık değil mi? Bunlar da sonuçta bir çekme karavan olduğu için araçla çekeceğiz.
Yani tabii ki de ağırlık ama yeterli güçte bir araban varsa Tabii yani ki tasarım olarak zaten bence çok güzel. bir çok güzel araç yapmışlar. olmadan bu kullanılamaz. Bir diğer karavan türü de böyle rooftoplar. Tabii kocaman bir araba. Bence tüm erkeklerin hayali. Şöyle arabanın üstünde çadır, alt tarafında da. Güneş paneli de var. Evet evet her şey var. Yani baksana şurada buzdolabı, şunlar raflar. Şöyle çok güzel şey. Araba bayağı büyük değil mi? Evet. Çok büyük. Şurada dış duş var. Burada yukarıya çıkmak için merdiven var bir tane. Burada diğer merdiven. Şöyle dışarıdan nasıl gözüktüğünü göstereyim size. Araba bayağı büyük. Bence güvenlik açısından araç üstü çadırlar avantajlı. Bayağı Ama büyük sürekli yani. in çık yapmak da biraz zor olabiliyor. İrem burada küçücük kaldı. Ayrıca bu alan at yarışlarının olduğu alan, fuar alanı. Ben burada daha çok çadır çeşidi görmek isterdim. Yani Çok fazla komple karavan çeşidi var. karavanlar Her şey üzerine. var. Ama çadır çok az. Yine aile karavanları. çadır çok güzel değil mi? Evet güzel. Bu bayağı popüler bir sistem Avustralya'da. Pick-up'ların arkasına böyle kamp ekipmanı şey yapıyorlar, setup yapıyorlar. Üstte de çadır. İnsanlar hafta sonları sürekli kampa gidiyor. Bu tarafta da işte kıyafetlerinin konulabileceği çekmeceler. Şu şekilde. Üstte güneş paneli. Bu şekilde insanlar kamplarını yapıyorlar. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Zaten karavanda genelde dışarıda oturuyorsun, dışarıda vakit geçiriyorsun. Buraya gayet güzel bir mutfak yapmışlar. Ocağı, evyesi, buzdolabı. Yani Her şey burada. hatta burada Çekmecesi. çekmecesi. İçeride de büyük ihtimal sadece yatak vardır, evet. Aynen. Burada da sadece yatak. Aynen, bir sürü dolap var etrafta. Bence gayet hoş. Camlı yine etrafı. Evet. Bu şekilde depolamalarımız. Bu karavanın fiyatı ne olduğunu şey yapamadım. Fiyat bilgisi yok mu? Yok. 42.000 bak şurada yazıyor. Aynen. Haftalık $160. $160 hiçbir şey değil bence. Bu karavan da benim dikkatimi çekti. Çünkü dışında barbekü alanı var. Televizyonu var. Şurada rafı var. Yani kocaman. Aşkım bu karavan kaç para biliyor musun? Ne kadar? $532.000. 532. Evet. Çok pahalı. Niye Çok öyle pahalı. bilemedim. İçerisi ooo. Biz Evet. karavanlardan birine en pahalı demiştik ama bu daha pahalıymış. Aynen. Yemek masası. Çok güzel değil mi? Çok geniş. Beklediğim şey bu. İstediğim şey bu. Alan çok geniş ve çok temiz durmuyor mu renkler falan? Evet. Bak, Ferah. kocaman bir depolama alanı. Buzdolabı. Depolamalar çok iyi. Baksana ev Bu tipi. önemli. Ev tipi çamaşır makinesi. Aa, bunu ilk defa görüyoruz galiba. 10 kilo yıkama, 6 kilo da kurutma. Tamamen ev tipi bir Lavabomuz, tuvalet. tuvalet. Bu ev banyosu. Evet, evet, gayet güzel ya. Farklı bir banyo. Çok büyük ve çok güzel Ama tasarlanmış. fiyatını göz önünde bulundurduğumuz zaman bunu tercih eder miydin? Baksana, gel gel sana bir şey göstereceğim. Burada ne var sence? Cam dışarı açılıyordur. Değil mi?
Kahve makinesi. Çok güzel tasarım değil mi? Evet, çok iyiymiş. Bence de çok güzel tasarım yapmışlar. Şöyle Güzelmiş gerçekten. ince düşünülmüş bir karavan. Evet, bu da böyle bir karavan. Aşkım, bir gün köpeğimiz olursa ona böyle bir çadır alacağız. Sadece köpekler için. Köpek çadırı. Aynen. Çok güzel değil mi? Güzelmiş. Çadırları yavaş yavaş toplamaya başlamışlar çünkü birazdan kapanıyor artık burası. Evet. Bugün son gün, son saatler. Ben bu çadırları hiçbir şekilde beğenemiyorum. Bunlar da çok kullanılıyor burada ama bana mezar gibi geliyor açıkçası. Ve ben burada kendimi hiç güvende hissedemezdim. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz tek tek karavanlar için. Hangisini tercih ederdiniz? Size hangisi daha uygun? Yani biz kendi fikirlerimizi söyledik. Herkesin beklentisi ve fikirleri farklı olabilir. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Bay bay.